Hola chicos. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten herkese selamlar. Bugün sizlerle seçim sonuçlarını konuşmak istiyorum. Arjantin'de geçtiğimiz pazar günü seçimler yapıldı ve yeni başkan seçildi. Başkan olarak Javier Milei seçildi. Milei 4 yıl boyunca Arjantin'in yeni başkanı olacak. Sansasyonel bir kişilik, çok beklenmiyordu. Çok büyük bir oyla başkan oldu kendisi. Şöyle söyleyeyim, %56'ya 44 kazandı seçimleri rakibine karşı ve yaklaşık 3 milyon oy farkıyla seçildi. Birinci seçimlerde yani çok ihtimal verilmiyordu ama ikinci seçimlerde üçüncü olan adayın desteğini ona açıklaması sonucunda favori hale geldi ve seçildi. Kendisi 53 yaşında, ekonomist. Hayatının yarısını ekonomistlikle geçirmiş birisi. 26 yıldır ekonomist olarak çalışıyor. Milei, kral, aslan ve deli lakaplarıyla bilinen birisi. Çok renkli bir kişilik. Elektrikli testereyle seçim meydanlarına çıkmış birisi kendisi. Kendisinin çok çılgın vaatleri var. Vaatler arasında Merkez Bankası'nın kapatılması, eğitim, sağlık hizmetlerinin ücretli olması gibi şeyleri var. Merkez Bankası'nı dünyanın en büyük çöplüğü olarak tanımlıyor. Kendisi de ilk stajını Arjantin Merkez Bankası'nda yapmış bir ekonomist. Ama Merkez Bankası'nın işlevini tamamen yitirdiğinden bahsediyor. Ki keza öyle Arjantin pesosu son 4 yılda yaklaşık değerinin %90'ını kaybetti yaklaşık olarak. Kendisinin dolarizasyon fikri var. Pesoyu bırakıp tamamen Amerikan dolarına geçmesi. Yani Merkez Bankası'nı lağvedip Arjantin para politikasının direkt Washington'dan yönetilmesi tarzı değişik bir yaklaşımı var. Bir seçim beyanatı var. Tabii bu hem Arjantin'de hem de Amerika'da şüpheyle yaklaşılan bir durum. Sonuçları kestirilemiyor. Merkezi Washington'da bulunan Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi bunun ters tepebileceğini, bir intihar girişimi olabileceğini belirtiyor. Milei'nin en büyük destekçilerinden birisi de Donald Trump. Trump X hesabından tweet attı. Üzerine bir video açıklama yaptı. Tebrik kutlaması yaptı. Buna karşılık Milei de ilk yurt dışı ziyaretlerini Amerika ve İsrail'e gerçekleştirecek. Kendisi bir İsrail dostu, İsrail yanlısı bir lider. Seçim meydanlarında dev İsrail bayrağını sallayıp gösteri yapmışlığı var. Değişik çıkışları var. Papa'yı eleştiren, Arjantinli olan Papa'yı eleştirdiği konuşmaları var. Kadın Bakanlığı'nı, Çevre Bakanlığı'nı, Eğitim ve Sağlık Bakanlığı'nı kaldırmayı planlıyor. Milei'nin planlamalarından birisi şu: kamu harcamalarının gereksiz olduğundan ve bunların azaltılarak vergi yükünün hafifletilmesinden yana bir tutumu var. Buradaki çoğu kurumun artık işlevini tam olarak gerçekleştiremediği ve sadece belli bir zümrenin bundan faydalandığını kendisi belirtiyor. Arjantinlerin kendisine çok büyük bir desteği oldu. Kendisinden çok büyük beklentileri ve umutları var. Gerçekleştirmesinin hayal olduğu şeyleri de var. Ne derler? Vaatleri de var. Yalnız insanlar inanmak istiyor. İnsanlar yeniden, hani Donald Trump'ın dediği gibi, Arjantin'i yeniden harika yap açıklaması Donald Trump'ın seçim sloganıydı. Amerika'yı yeniden işte muhteşem yap diye. Aynısını Arjantin için şu an uyguluyorlar. Bakalım sonuçlar nasıl olacak? Arjantin sosyal yardımlarla ayakta duran, halkının 5'te 2'sinin yoksulluk sınırının altında bir hayat sürdüğü, yıllık enflasyonun %140'ı geçtiği bir ülke. Aynı zamanda Arjantin IMF'den en çok borç alan ülke. Şu an IMF'ye 44 milyar dolar borcu var. Tabii şöyle bir durum var. Tekrar IMF'nin kapısı çalınacak. IMF'ye işte planları anlatılacak. IMF'den borç istenecek. Tabii bu ne kadar başarılı olur, ne kadar başarılı olmaz bilinmiyor. Tabii IMF'nin de o parayı verip vermeyeceği meçhul. Ama tek çıkar yol yurt dışından bir nakit kaynağının gelmesi olarak görülüyor.
Yabancı yatırımlar bekliyorlar. Milei'nin seçilmesinin şöyle bir şey oldu. Artısı ekonomi biraz canlanır gibi oldu. Dolar şu an artışta yani. Peso değer kaybetmeye devam ediyor. Ama yurt dışı piyasalarda Arjantin tahvillerinde %21'lik bir değer kazancı oldu. Bir umut var. İnsanlar umuda sahip olmak istiyor. Umutlarının devam etmesini istiyorlar. Gerçekleşmesi kolay olmayacak bir umut. Umarım istedikleri gibi de olur. Yoksa tersi durumda çok daha zor günler bekliyor. Milei dün bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada hiç paraların olmadığını, kaynak arayışında olduğunu belirtti. Dün sabah Olivos'ta şu anki başkanla 2,5 saat bir toplantı yaptılar kabineyle birlikte. Akşam da bir röportajı vardı. Röportajda şu an paraların olmadığını itiraf etti. Bayındırlık süreçlerini devam ettirecek bir kaynağımız yok dedi. Tabii halk için de biraz bir durum. Tereddüt yaratan bir durum. Şu an önümüzdeki günlerde Arjantin ekonomisinin bir süre daha kötüye gidip ondan sonra düzelmesi bekleniyor. Yani iyi yönde gelişmeler olması bekleniyor. Seçimden bu yana yaklaşık dolar kurunda %12'lik bir artış var. 900'lerden 1025'lere çıktı şu an. Blue dolar kuru. Bununla birlikte önümüzdeki dönemlerde daha da artması bekleniyor. Milei 10 Aralık'ta görevi devralacak mevcut başkandan. 10 Aralık'a kadar bir geçiş süreci devam ettirilecek. Tabii kolay olması beklenmiyor. Şimdi hedefleri var. Tabii bu hedeflere insanlar inandı. Ama bu hedeflerin işte gerçekleşip gerçekleşmemesi konusunda ciddi anlamda tereddütler var. İnsanlar gerçekleşmesini hayal ediyorlar ve umuyorlar. Millei'nin karşısında en büyük duvar olabilecek güç işçi sendikaları ve peronist sendikalar olacak. Milei bütün seçim sürecini bu peronizmi yıkacağım, Kirchnerizmi yıkacağım şeklinde açıklamalarla geldi iktidara. Ve liberal, anarko-liberal olarak kendini tanımlıyor. Milei'nin seçilmesi Arjantin'de sosyalizmin son bulduğu anlamına geliyor hemen hemen. Tabii Milei'ye oy verip de eskiden sosyalist olanlar onları seçim kazanmak için söyledi. Aslında o politikaların birçoğunu hayata geçirmeyecek. Eski sosyalist politikaların bir kısmı devam edecek tarzında umut besliyorlar. İnşallah dedikleri gibi olur. Şimdi Arjantin'de sağlık hizmetlerinin ve eğitim hizmetlerinin paralı olması burası için gerçekten çok büyük sıkıntılar yaratabilecek bir durum. Burada halkın ekstra öyle bir bütçe ayıracak durumu yok. Tabii halk da sözde sosyalizm. Buradaki sosyalizm, yani burası sosyalistse Türkiye'de hayli sosyalist bir ülke. Öyle söyleyebilirim. Türkiye'de de baktığınız zaman eğitim ve sağlık ücretsiz durumda. Keza devletin maaş bağladığı birçok işte yaşlılar, engelliler gibi gruplar var. Geçim sıkıntısı çeken gruplar var. Tabii bu Milei'ye oy verenlerin buradaki beklentisi şu. Devletin belli bir kaynağı var. Bu kaynak herkese eşit paylaştırılmıyor. Kimileri çalışıp para kazanıp hayatını sürdürmeye devam ediyor. Kimileri de kene gibi devletin sırtından geçiniyor. Sosyal yardımlarla geçiniyor. Ve Arjantin'i zayıflatıyor. Milei'ye oy verenlerin büyük çoğunluğunun Milei'den beklentisi bu. Bu gereksiz gördükleri sosyalizmin ortadan kalkmasını ve devlet kaynaklarının boşa harcanmamasını, halka eşit bir şekilde harcanmasını, Arjantin'in kalkınması ve refahı için harcanmasını savunuyorlar. Onların açısından bakıldığı zaman onlar da kendilerince haklı durumdalar. Arjantin 1900'lerin başına kadar dünyanın sayılı zengin ülkelerinden bir tanesi ama 90'larda başlayan yanlış politikalar Arjantin'in çöküşünü iyice hızlandırmış durumda. 90'larda dolarizasyonu da deniyorlar. Bu da resesyon ve hiperenflasyona yol açıyor. Ta ki bankalardan para çekme kısıtlamaları başlayana kadar çok ağır ekonomik kısıtlamalar başlayana kadar devam ediyor. Sonrasında şiddetli sokak eylemleriyle
bu politikadan vazgeçiliyor. Şimdi Arjantin'i ne bekliyor? Arjantin'i bir süre bir belirsizlik bekliyor. Belirsizlik sonrasında yabancı yatırımlar ve IMF'den alınacak borçlarla bir kalkınma beklentisi var. Halkın kısa vadedeki bulabileceği tek şey bir takım bakanlıkların kapanıp onlara ayrılan bütçenin vergilerden eksiltilmesiyle olacak. Vaat edilenler var. İnsanlar hayallerinin gerçekleşmesini istiyor. Arjantin'in yeniden güçlü bir ülke olmasını istiyor. Yabancı firmaların tekrar Arjantin'e gelmesini istiyorlar. Özellikle sosyal medyada Apple'ın, Ikea'nın, Pizza Hut'ın, değişik Amerikan firmalarının, Victoria's Secret'ın dönüş yapmasını istiyorlar. Dunkin' Donuts isteyenler var. Bir takım yabancı Amerikan firmalarının Arjantin'de yeniden bulunmasını istiyorlar. İnsanlar gelecekten ümitli olmak istiyorlar. Milei destekçileri de nasıl olacağını bilmiyor ama olmasını istiyorlar. Hani Milei'nin vaat ettiği şeylerin gerçekleşmesine inanmak istiyorlar. Alım güçlerinin artmasını istiyorlar. Kazançlarının artmasını istiyorlar. Sözde sosyalizmde bir takım bakanlıkların gereksiz harcamalarından kurtulmak istiyorlar. Kaynakların kendileri içinde kullanılmasını istiyorlar. İnsanların beklentileri yüksek. Ama tabii vaat ettiği şeyler arasındaki eğitim ve sağlığın ücretli olması Arjantinler için kötü günlerin başlangıcı anlamına geliyor. Şöyle söyleyeyim, yani örnek veriyorum, 1000 peso bile olsa bir sağlık muayenesi, emin olun çoğu kişi onu yaptırabilecek bir ekonomik güce sahip değil. O bütçeyi kenara ayırabilecek bir durumda değiller. Keza sağlık, keza eğitim. Eğitimin de ücretli hale gelmesi burada büyük sıkıntılara yol açacaktır. Okullara ayrılan imkanlar çok düşük. Ona rağmen bir takım şeyler paralı hale gelirse bu Arjantin'in geleceği için pek de olumlu bir senaryo olmayacaktır. Arjantin eğitim sisteminin yani iyi olmasıyla bilinen bir ülke. Özellikle üniversitelerinin ilk 500'deki yerleriyle bilinen bir ülke. Onlar için pek de güzel bir sonuç olmayacaktır. Yabancılarla ilgili bizi etkileyen durum nedir? Şu an için bilmiyoruz. Ama yapılan açıklamalarda Arjantin için bir arada olan herkese saygılıyız ve herkesin en iyi şekilde yaşamasını destekleyeceğiz tarzı bir açıklamasını okudum. İnşallah dediği gibi olur. Bizi çok etkileyen bir durum yok. Ben de o bakış açısındayım. Yani Arjantinler için hangisi daha hayırlıysa, hangisi daha kazançlıysa o fikrin ön planda olmasını savunuyorum. Biz nasıl kendi ülkemizde değişim istiyoruz, bir takım burada da aynı bizim Türkiye gibi, yani 20 yıldır iktidarda olan bir parti, A kişisi gidiyor, B kişisi geliyor, kişiler değişiyor ama uygulanan politika değişmiyor, halk fakirleşmeye devam ediyor, ekonomi kötüleşmeye devam ediyor. Yani 2000 yılında 1 dolar 1 peso iken işte 2012'ler, 2013'ler karı koca Kirchner'lerin döneminde bir anda 1 dolarlardan işte 15-16 dolarlara çıkıyor. Tabi ilerleyen süreçte 2018'lerde 19'lara, 20'lere çıkıyor. Şu an geldiğimizde 1 dolar 1025 peso. A few minutes later. Evet, gölgeye kaçtım. Kahvemden koydum, kahve içiyorum biraz. Şimdi dediğim gibi Arjantin'i belirsiz bir süreç bekliyor. Çılgın vaatler var. Merkez Bankası'nın kapatılması, para birimi olarak pesonun değil doların kullanılacak olması, çevre, sağlık, eğitim, kadın bakanlıklarının kaldırılacak olması gibi değişik, pek de akla hayale sığmayacak vaatlerle iktidara gelen bir başkan var. Çok büyük bir destekle iktidara geldi. Şimdi destekle iktidara geldi. Kendisi halk tarafından çok bilinen birisi. Dilimdeki teyze kalktı. Ben de biraz kahvemi içeyim orada. Dur, şimdi ses yapıyor.
Javier Milei seçimleri kazandı. Özgürlük Gelişimi Partisi'nin adayıydı kendisi. Yaklaşık %56 oy alarak seçimleri kazandı. Rakibi Massa'ydı. Massa da %44 oy aldı. Aralarında yaklaşık 3 milyon bir fark vardı seçimlerde. Massa erkenden açıklama yaptı ve mağlubiyeti kabul etti. Massa'nın bu açıklaması insanları biraz rahatlattı. Yani başa baş gitseydi bir takım sokak problemleri olabilirdi sokaklarda. Farklı bir sonuç olması insanları biraz olsun rahatlattı. İlk tebrik edenlerden birisi Massa'ydı. Massa tebrik etti. Daha sonradan X'ten Alberto Fernandez, görevdeki başkan, şu anki mevcut başkan bir tebrik açıklaması yaptı. Arjantin şu an enflasyonla boğuşan bir ülke. Yıllık enflasyon %140. Arjantinlilerin 5'te 2'si yoksulluk sınırının altında bir hayat sürüyorlar. Milei böyle bir dönemde iktidara geldi. Tabii çok çılgın vaatlerle iktidara geldi. Kendisinin işte kral, aslan, deli gibi lakapları var. Kendisi bir ekonomist, 53 yaşında, 70 doğumlu. Hayatının yarısını ekonomistlikle geçirmiş birisi. 26 yıllık ekonomi geçmişliği var. Arjantin Merkez Bankası'na düşman. Kendisi Arjantin Merkez Bankası'nın dünyanın en büyük çöplüğü olduğunu dile getiriyor. Kendisi de ilk stajını ekonomi üzerine Arjantin Merkez Bankası'nda yapmış birisi. Buradaki üniversitelerde ekonomi hocalığı yapmışlığı var uzun bir dönem. Böyle bir karakter kendisi. Çılgın vaatleri var. Çılgın hareketleri var. Çok enerjik, hiperaktif birisi. Şimdi vaatlerini çok beğendirdi. İnsanlar vaatlerini tuttu ama bu vaatlerin ne kadarını gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği herkes tarafından merak konusu. Tabii burada Milei'nin karşısında en büyük duvar işçi sendikaları ve peronist sendikalar olacak. Milei seçimlerde iktidara gelirken işte Kirchnerizmi yıkacağım. Burada karı koca Kirchnerler uzun bir dönem 2000'lerden sonra iktidardaydılar ve pezo'nun değer kaybetmesinde önemli etkileri var diyeyim. Onların iktidarda olduğu süreçlerde pezo ilk şeylerini yapmaya başlıyor. Kayıplarını 1 dolar 1 pezo iken 19'lara kadar çıkıyor. Ondan sonra ne derler? İpin ucu kaçıyor. Şu an 1000 pezo. 1 dolar 1000 pezo şu an. Böyle bir durum var. Milei şunu vaat ediyor. Tabii değişik açıklamaları var. Silah sahibi olmayı kolaylaştıracağım diyor. Kürtajı kısıtlayacağım diyor. Organ nakliyle ilgili yasalarda gevşeklik yapacağım, gevşeteceğim diyor. İklim değişikliğini inkar ediyor. Bu seçim sürecinde çok değişik açıklamaları oldu. Arjantin'de olan Papa Francis'i eleştirel yaklaşımı oldu. Bu biraz tepki gördü. Kendisi bir Yahudi ve İsrail dostu. Seçim meydanlarında dev İsrail bayrağını sallamışlığı var. Elektrikli testereyle meydanlarda miting yapmışlığı var. Çok değişik bir kişilik kendisi. Tabii hedeflerinin ne kadarını gerçekleştirebileceği bir muamma. Sırf Arjantin'de değil, dünyada kendisinin en büyük destekçisi olan Amerika'da bile vaatleri biraz uçuk karşılanmış durumda. Özellikle işte bu dolarizasyon, para birimi olarak dolara geçmesi durumunda Arjantin para politikası Buenos Aires'ten değil de Washington'dan yönetilir hale gelmiş olacak. Burada şöyle bir durum var. Şimdi merkezi Washington'da bulunan ekonomi ve politika araştırmaları merkezinin yapmış olduğu bir açıklama var. Başkanın yapmış olduğu açıklama. Arjantin ekonomisi için bunun bir intihar girişimi olduğu şeklinde bir fikir beyanatı var çok yakın zamanda. Bekleyip göreceğiz. Şu an dün bir açıklama yaptı Milei. Bir verdiği röportajda hükümetlerinin parasının olmadığını dile getirdi. Yani bu bir nevi kral çıplak dedi, paramız yok dedi. Özellikle bayındırlık süreçlerini devam ettirecek bir bütçelerin olmadığını belirtti. Yine dün sabah hemen yakınımızda olan bir sahil semti olan Olivos'ta şu anki başkan Alberto Fernandez'le 2,5 saat bir toplantı yaptı kabinesiyle birlikte. Bu geçiş süreciyle alakalı yaklaşık bir 15 gün var önümüzde. 10 Aralık'ta devir teslim olacak. 10 Aralık'a kadar mevcut başkan devam edecek.
Halk vaatleri benimsedi. 3 milyon farkla iktidara geldi. Tabii sandalye çoğunluğu onda olmayacak büyük ihtimal mecliste. O yüzden hedeflediklerini gerçekleştirmesi çok kolay olmayacak. Halk çok büyük bir destek veriyor, inanmak istiyor, güvenmek istiyor. Gerçekten Arjantin'in eski 1900'lerin başındaki o ihtişamlı, dünyanın sayılı zengin, üst üste Arjantin'in 43 sene üst üste %6 ve üzeri büyümesi var. Yani çok istikrarlı bir büyümeye sahip bir ülkeyken şu an 44 milyar dolar borçla IMF'ye en çok borcu olan ülke Arjantin. Tabii şu anda da ilk etapta yapmayı planladıkları ilk şey IMF'den borç almak olacak. Şu an mevcut borca rağmen IMF tekrar borç verecek mi? Nasıl bir politika buraya sunacak? Tabii o da merak konusu. Tabii Trump'ın büyük bir desteği var. Buraya Amerika'nın büyük bir desteği var. Javier Milei'nin İsrail olan desteğinden dolayı Yahudi sermayenin buraya bir desteği olacağı düşünülüyor. Çünkü seçim süreçlerinde hep İsrail'i, Yahudiliği ön plana çıkarttı. İşte kiliseye değil sinagoga gittiğini, İncil'i değil işte Tevrat'ı okuduğunu dile getirdiği açıklamalar var. Kafasında kipayla yapmış olduğu açıklamalar var. Merak konusu. Arjantinliler onu seviyor. Ondan çok büyük umutları var. Onun gerçekten vaatlerini yerine getirmesini, gerçekleştirmesini bekliyorlar. İnsanlar bu rüyaya inanmak istiyorlar. Evet, şimdilik değerlendirmelerim bu şekilde. Tabii biz gündemi yakından takip ediyoruz. Burada sürekli haberleri izliyoruz. Zaten işin içindeyiz, yani yaşayarak tecrübe ediyoruz. İlerleyen zamanlarda tekrar gelişme olursa bu konularla alakalı tekrar video yapıp hem bize bir hatıra hem size bir bilgilendirme olarak tekrar video çekeceğim. Herkese selamlar, sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.